Merhabalar, ben Yeşim, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size gördüğünüz bu cici hoş sportif örneğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Örnek benim hoşuma gitti. Birçok yerde değerlendirilebilecek bir örnek. İster çocuk hırkalarında, yeleklerinde, ister battaniyelerde olsun. Değerlendirilebilecek güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Tek başına bir örgünün alt kısmında da lastik gibi kullanılabilir ya da 2-3 sıra yapıp üstüne farklı bir örnek ya da düz örgü gidilebilir. Hoş bir örnek. Burada 3,5 numara şiş ve ona uygun kalınlıkta bir ip kullandım. İpliğim biraz bir tık kalın olduğu için biraz daha tok durdu. Onun dışında gayet rahat, yumuşak bir örgü. Önden görüntüsü bu şekilde kabarık, 3 boyutlu bir örnek. Arka yüzü ise bu şekilde. Arka yüzü de bir örnek gibi düşünülebilir. Hoş bir görüntüsü var. Dediğim gibi 3,5 numara şiş ve ona uygun kalınlıkta bir iplik kullandım. Örneğim 8 ve 8'in katlarından oluşuyor. Kenar ilmekleri kullanmadım. Birlikte yapacağımızda da gene kenar ilmekleri kullanmayacağım. Pamuklu bir iplik kullanacağım. 3,5 numarada şişim var. 8 ve 8'in katları şeklinde yeterli ölçüde ilmeği şişime aldım. İlk sırada bu aynı zamanda yeni başlayanların da çok rahat yapabileceği çok kolay bir örnek. İlk sırayı tamamen ters örgü kullanarak baştan sona kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, ipliklerde bir karışıklık yaşıyorum. Bütün ilmekleri ters örgü kullanarak sıra sonuna kadar örüyorum. Başka herhangi bir şey yapmıyorum. Birinci sıra bu şekilde. Evet, birinci sıranın sonuna geldiğimde ben kenar ilmeğim düzgün olması için son ilmeği düz örgü kullanarak örüyorum. Siz bunu ters olarak da örebilirsiniz. İkinci sıraya geldiğimde ise İkinci sırayı da baştan sona kadar, burada da ilk ilmeği başlarken ters alıyorum. Yoksa bu bir düz ilmek normalde. İlk 3 ilmeği düz örerek alıyorum. Pardon, bütün sırayı bir anda aklım 3. sıraya gitti. Birinci sırayı tamamen ters ördük. İkinci sırayı da tamamen sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Birinci sıra ters, ikinci sıra düz örgü kullanarak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, ikinci sırayı da düz ördüm ve tekrar 3. sıradayız. 3. sırada örneğimizin asıl kuruluşunu yapıyoruz. Burada düz örgü kullanacağım. Yine ben baştaki ilmeği ters yaparak alacağım. 3 ilmek normal örüyoruz düz örgü kullanarak. Baştaki ilmekle beraber şişimde 3 ilmeğim kalacak. İpliğimi benden tarafa alıyorum ve buradaki sıradaki 2 ilmeği örmeden sağdaki şişime geçiriyorum. İpliğimi tekrar örgümün arka yüzüne alıyorum. Ve 6 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek ördükten sonra tekrar ipliğimi ön tarafa alıp sıradaki 2 ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum ve ipliğimi arka tarafa alıyorum. Bir 6 ilmek daha. 2, 3, 4, 5, 6. Her 6 ilmek düz ilmekten sonra 2 ilmeği örmeden sağ şişe geçiriyorum. Sonra tekrar 6 ilmek örüyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde
devam ediyorum. Sıranın sonuna geldiğimde son altılımı örüyorum. Tekrar 2 ilmeği şiş değiştiriyorum. Öteki şişe geçiriyorum. İpliğimi arka tarafa alıp son 3 ilmeği düz örerek 3. sıramı da tamamlamış oluyorum. 4. sıraya geldiğimde örgünün arka yüzünde olmuş oluyoruz. Bütün ilmeklerimi ters örgüyle örüyorum. Ters örgü kullanıyorum. İpliğimi 3 ilmek ördükten sonra ipliğimi arkaya alıyorum. 2 ilmek sağ şişime örmeden geçiriyorum. 6 ilmeği örüyorum. Ters örgü kullanarak. Zaten bunu artık saymaya da gerek kalmıyor. İlmekler görünüyor. Bakın bu 2 ilmek burada. Bunları örmeden sağ şişime geçireceğim. Tekrar ipliğimi ön yüze alacağım. 6 ilmek ters öreceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda son 3 ilmeği ters örgü örerek sırayı tamamlıyoruz. İki ilmeği alıyorum. İpliğimi ön yüze geçiriyorum. 3 ilmeğim kalması lazım ve sıramı tamamlıyorum. Dördüncü sıraya geliyoruz. Dördüncü sırada da gene ikinci sırada yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz. Düzleri düz örüyoruz. Örülmemiş iplikle ilmekleri ipliğimizi uzatarak geçiyoruz. Bir sıra beraber yapalım. Baştaki ilk 3 ilmeğimi ördüm. İpliği kendimden tarafa aldım. 2 ilmeği zaten görünüyor bu hangi ilmekler olduğu. Bu şekilde ipliğimi tekrar arkaya alarak diğer ilmekleri, diğer 6 ilmeği düz örgü kullanarak bir sonraki ikiliye kadar devam ediyorum ve burada yine ipliğimi ön yüze çevirip ikisini beraber bu tarafa alıyorum ve ipliğimi arkaya alıp örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sırayı tamamladım. Tekrar arka yüzdeyiz. Ters örgüyle daha önceki arka yüzde yaptığımızda aynısını yapıyoruz. 3 ters örüyorum. Buradaki 2 ilmeği görünüyor zaten. Örmeden diğer şişime geçiriyorum. İpliğimi tekrar ön yüze alıp 6 ilmeği ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeği gene şişime geçirip arkadan ipliğimi öne alıp ters örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar aynen bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geldiğimde yine aynı şekilde devam ediyorum. 3 tane ilmeğim var başlangıçta. Bu 3 ilmeği düz örüyorum. Sonrasındaki 2 ilmeği ipliğimi ön tarafa alarak sağ şişime geçiriyorum ve ipliğimi tekrar arkaya alıyorum. 6 ilmeği düz örüyorum. Ve bir sonraki 2 ilmeği, bu ilmekler zaten oldukça belirgin oluyor artık. Şiş değiştiriyorum. Diğer şişime geçiriyorum ve bu şekilde
sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, örgünün arka yüzüne geldiğimde burada ön tarafta 4 tane, şuradan da kontrol edebilirsiniz. Bakın şu boş aldığımız geçtiğimiz ilmeklerde önünden burada 1 2 3 4 tane şurada görünüyor. 4 kere dolanmış ipliğimiz olduğu zaman iş tamamlanmış demektir. Arka yüzde bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Hepsini, bütün ilmekleri düz örüyoruz. Bu geçirdiklerimizi de bu sefer örüyoruz artık. Örgümüze dahil oluyorlar. Bütün ilmekleri istisnasız örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Daha önce örmediğimiz ilmekler de dahil. Evet, örgünün ön yüzüne geldiğimde bütün ilmeklerimi baştan sona kadar hepsini ters öreceğim. İstisnasız bütün ilmeklerimi baştan sona kadar ters örüyorum. Böylece ön tarafta iki diş haroşam olmuş oluyor. Sıra sonuna, evet, ikinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sıradayım yeni başladığımız örneğimizde ve şu anda örneği tekrar kurulumunu yapacağız. Bu sefer örneği şurada olduğu gibi bu dilimin tam iki dilimin arasına getireceğiz. Burada kenarda bir ilmek fazladan bırakıyoruz. Bir ilmeği ördükten sonra, pardon, ters örgü kullanacağım. Bir ilmeği ördükten sonra 6 ilmek, yani toplamda kenardaki ilmekle 7 ilmek ters örüyorum. İki, dört, 6. 7. ilmeğimi de örüyorum. İlk seferinde yaptığımız gibi ipliği arkaya alıyorum. 2 ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpliğimi ön tarafa çeviriyorum. Ve tekrar 6 ilmek örüyorum. Tam burayı ortalıyorum, bakın. 3 ilmek bu tarafta, 3 ilmek bu tarafta kalmış oluyor. Şu 2 örmeden aldığımız ilmeklerin olduğu yerde. Buradan da takibini yapabilirsiniz. Tekrar 6 ilmeği ördükten sonra ipliğimi arkaya alıyorum. 2 ilmek örmeden alıyorum ve bir sonraki 6 ilmeğimi örmeye başlıyorum. 3 oldu, 4, 5 ve 6. Şimdi tekrar 2 ilmek. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ve daha önceki sıralarda yaptığımız gibi aynı şeyleri yaparak yukarıya doğru geliyoruz. Tek fark burada kenarda 3 ilmekle değil 7 ilmekle başlıyor olmamız. Yani şu başlangıcımız 7 ilmekle. Bunu tamamladıktan sonra gene 3 ilmekle başlayacağız. 3 ilmek yapıp 2 ilmeği örmeden alacağız. O bittikten sonra gene 7 ilmek ve 2 ilmeği örmeden alacağız. Bu şekilde sıraları takip ederek yukarıya doğru çıkacağım. Ben biraz daha uzatayım örgümüzü, bakalım nasıl görünecek. Evet, ben biraz daha yukarıya doğru ördüm ve bu şekilde bir görüntümüz oldu. Ben beğendim. Hoş bir görünüm oldu. Dediğim gibi kabartılı, 3 boyutlu. Pamuklu iplikte de oldukça güzel durdu. Arkası da başlı başına bir örnek sayılabilir. Yani
burayı da bir örnek olarak kullanılabilir. İki taraflı bir örnek yapmış olduk ve bu örnek dediğim gibi oldukça kolay bir örnek. Yeni başlayanların da rahatlıkla yapabileceği bir örnek. Bir sırada 3 ilmekle başlıyoruz. Sonraki sırada 7 ilmekle başlıyoruz şurada. Ve 7 ilmekle bitiriyoruz. Bunu unutmayalım. 3 ilmekle başlayıp 3 ilmekle bitiriyoruz. Her bir cep için. Bunları birer cep olarak düşünürsek eğer. Her ikisi de bu şekilde. Her iki iplikte de güzel durdu. Bu tabi pamuklu olduğu için biraz daha gevşek bir yapıda. Şöyle koyduğumuz zaman aşağı yukarı aynı genişlikte ama daha esnek olduğu için daha geniş durabilir. Evet, hoş, güzel bir örnek. Hafif ütüyle daha da düz bir hale getirebilirsiniz. Daha güzel durabilir. Pamuklu için diyorum. Böyle. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı, yorumlara da öneri ve görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Kolay gelsin.